Herkese merhaba. Ben Şenol. Bu video ile sizlere belli aralıklarda verilmiş değerlerin oransal bazda grafiksel gösteriminin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışacağım. Bunları belirlediğiniz kriterlere göre farklı aralıklardaki değerleri göstermek için kullanabilirsiniz. Ben herhangi bir çalışma sonucuna ait sağlam ve fire oranlarını göstermek için kendimce belirlediğim aralık oranlarına göre örnekler hazırladım. Şimdi bu örnekleri bir inceleyelim. 0 ile 35 arası kırmızı, 35 ile 70 arası sarı, 70 ile 100 arası yeşil olacak şekilde 3 farklı kategoriye ayırdım. Bu şu anlama gelmektedir. Ben burada fire oranına değer girdiğimde herhangi bir değer, örnek %20, göstergenin ibresi kırmızı alanı göstermektedir. 50 girdiğimde sarı alanı, 85 yeşil alanı göstermektedir. Sağlam ürün oranını gösteren grafikte de birkaç örnek yapalım. %10 diyelim, 75 diyelim ve 98 diyelim. Artık yeni bir sayfaya geçelim ve sıfırdan bu grafikleri hazırlayalım. Grafiği hazırlamak için şuradaki verilerimi ben alıyorum. Yeni sayfaya geçiyorum. Grafiği oluşturabilmek için öncesinde değerleri hazırlamalıyız. Bunun için de şuraya gelip önce yüzde işaretini seçiyorum. Sonra 135 diyorum. Neden 135 diyorum? Çünkü 0 ile 35 arasındaki değer kadar yazıyorum. Bunun altına yine 135 çünkü 70 ile 35 arasındaki değer kadar. Bir altına da %30 diyorum. Grafiği tamamlamak için şuraya altına %50 diyorum. Şuraya da boş yazıyorum. Ve bunları seçip ekleden diğer grafikler halka grafiği seçiyorum. Şimdi grafiğe tıklıyorum. Veri serilerini biçimlendir. Döndürme yok. 0 dereceyi 240 derece yapıyorum. Halka delik boyutunu küçültüyorum. Gitmiş yapayım. Kapatıyorum. Daha sonra kırmızı yazan alanda şu mavi alanı çift tıklıyorum. Dolguyu kırmızı yapıyorum. Şunu sarı yapacağım. Çift tıklıyorum. Bunu da şuradan yapacağım. Yeşil seçiyorum. Şunu da dolgu yok diyorum. Artık şunu silebilirim. Şimdi grafiğimizin ikinci alanını hazırlayabilmek için şuraya yüzde işaretini tıklıyorum. %1. Şuraya da topla formülüyle şunları topluyorum. Ve şuradaki toplamdan çıkarıyorum. Yine topla diyorum. Enter. Aynı işlemi şunlar için de yapıyorum. Şunları seçiyorum. Beyaz yapıyorum. Görünmemesini istemiyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Bu işlemlerden sonra grafiği seçiyorum. Veri seç diyorum. Ekle diyorum. Seri adı fire oranı. Şuradakini siliyorum. Ve şurayı şu üçünü seçiyorum. Tamam diyorum.
Sonradan eklediğimiz grafiği seçiyorum. Sağ klik. Grafiği değiştireceğiz burada. Pasta grafik diyorum. Yine bunu seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Döndürme açısını 240 olarak yine değiştiriyorum. Bunu kapatıyorum. Şunu çift tıklıyorum. Dolgu yok diyorum. Şunu çift tıklıyorum. Dolgu yok diyorum. Şunu seçiyorum. Ancak bunu anlayabilmem için şu değeri şunu 110 yapıyorum. Şunu çift tıklıyorum. Dolgusunu siyah yapacağım. Kenarları rengini de siyah yapacağım. Şunu eski haline getireyim. Şunu tıklıyorum. İkinci ekseni seçiyorum çünkü öne almak istiyorum şunu. Şunu seçiyorum. Ana hat yok diyorum. Dolgu yok diyorum. Aynı zamanda şunu da dolgu yok. Ana hat yok şeklinde seçiyorum. Şimdi grafiğimize bir şekil ekleyeceğiz. Bunun için şekiller oval diyorum. Şuraya bir tane aynı ölçülerde bir şekil ekleyeceğim. Biraz daha büyütmek istiyorum. Ve bu şeklimizi efekt vermek istiyorum. Şunu vermek istiyorum ben. Ana hat olmasın. Şu şekilde olsun. Hatta şöyle yapalım. Şunu birlikte seçip şurayı kaydırayım. Şimdi grafiğe yüzde oranı gösterecek bir şekil ekleyelim. Bunun için ekle şekiller. Şunu seçeceğim. Yuvarlatılmış dikdörtgen. Şurada sarı bir nokta var. Onu seçip çektirip yuvarlatıyorum. Şunu ortalıyorum. Bunun şekil biçimlendir. 3B biçiminden şunu seçmek istiyorum. Kapatıyorum bunu. Formül çubuğundan shift eşittir diyorum. Şunu seçiyorum. Giriş ortalıyorum. Kalın yapıyorum. Büyütüyorum. Evet, 18 iyi. Devam edelim. Şimdi bir şekil daha ekleyeceğiz grafiğimize. Ovali seçiyorum. Sağ klik şekli biçimlendir. Dolgusunu dolgu yok diyorum. Çizgi stilini 12'ye çıkaracağım. Evet. Kapatıyorum. Şimdi şunu bir ayarlayayım önce. Oklarla ayarlamaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde iyi herhalde. Tekrar seçiyorum. Biçimden şekil efektleri eğim ve şunu seçiyorum. Sağ klik şekli biçimlendir diyorum. Çizgi rengini gradyan çizgi diyorum. Şuraya bir tane daha stop koyuyorum. 4 tane stop alan oluyor. İlkini seçiyorum. Buradan şu koyu lacivert seçiyorum. İkincisini seçiyorum. Açık olsun istiyorum. Yine bunu seçiyorum. Koyu olsun. Şu da yine açık olsun. Böyle bir şey olsun istiyorum. Bir şekil daha ekleyeceğiz buraya. Ovali seçiyorum ve şuraya altına gölge efekti vermek istiyorum. Sağ klik şekli biçimlendir. Çizgi rengi yok. Dolguyu
Gradient dolgu seçiyorum. Şunu gri yapıyorum. Bu beyaz olarak kalıyor. Beyazın saydamlığını %100 yapıyorum. Şu griyi biraz daha koyultalım. Yol olarak seçiyoruz bunu. Kapatıyorum. Evet. Oklarla ona şöyle bir uzaklaştırıyorum biraz grafikten. Evet. Son bir şey kaldı. Ekleden metin kutusunu ekleyeceğiz. Buraya fire oranı yazacağım. Seçiyorum. Ortalıyorum yazıyı. Kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Bunda rengini şöyle koyu mavi yapalım. İçime geliyorum. Şekil dolgusu yok diyorum. Ana hattı yok. Şunu seçip oklarla ortalamaya çalışıyorum. Evet, sanırım grafiğimiz tamamlandı. Şunlardan birini seçiyorum. Ctrl A diyorum. Hepsini seçip sağ klik gruplandır diyorum. Bunu seçip kontrole basıyorum ve bir tane daha bundan sağlam ürün oranı için hazırlıyorum. Şöyle yerini belirliyorum. Şimdi ikinci grafikteki değişiklikleri yapalım. Şunu seçiyorum. Sağ klik şekli biçimlendir. Dolgu düz dolgu diyorum. Siyah diyorum. Kapatıyorum. Biçimden arkaya gönder diyorum. Bir daha. Evet. Şimdi sağlam ürün oranı için hazırladığımız grafiğin gösterge çubuğunu değiştirebilmemiz için şuradaki değeri tekrar %10 yapacağım. Şunu çift tıklayıp seçeceğim. Ve dolgusunu beyaz olarak seçeceğim. Kenarlık rengini beyaz olarak seçeyim. Tamam. Şimdi bunu eski haline çevirelim. Evet. Şimdi verileri değiştirelim. Şurasını şunu seçeceğim. Aynı ölçülerde yapalım. 18 şunu beyaz yapalım bu sefer. Verisini değiştirelim. Fire oranı düzenle. Şunu seçeceğim. Şurada da şu 3 değeri seçeceğim. Tamam. Şimdi bir deneyelim bakalım. 10 diyelim. Evet. 25 45 88 bir de buna bakalım. 10 50 77 100 şeklinde. Şunu da 0 yapalım. Evet, grafikler tamamlanmıştır. Bu çalışma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra tekrar görüşmek üzere.